Günaydın. Günaydın Sunu öğretmenim. Bile son anda yetiştik bakıyorum. Hayırdır servis mi kaçırdık? Birazcık öyle oldu galiba. Sen bir şeyler karıştırıyorsun gibi geliyor bana ama. Ne karıştıracağım ya? Servisi kaçırdım sadece. Yalan söyleme. Bir iş var sende. Ya ben sana niye yalan söyleyeyim? Aşk olsun. Randevun vardı hafta sonu. Nasıl geçti anlat bakayım. Vardı. Uzun uzun anlatmayı da çok istiyorum. Ama çocuklarım bekliyor. Hadi bakalım. Ben seni teneffüste yakalarım nasılsa. Tamam anlatacağım teneffüste söz. Sabırsızlıkla bekliyorum. İyi Hadi günler. dersler. Günaydın çocuklar. Allah Allah. Bizim bu çocuklar nerede ya? Hiç sesleri, sedaları çıkmıyor bugün. Tamam, oldu. Nasıl geçti hafta sonu? Neler yaptın? Ata birazcık anlatmak ister misin bize? Tamam. Sıla'cığım sen anlat, ne yaptın hafta sonu? Nazan ablamlarla birlikte pikniğe gittik. Orada kocaman bir kaplumbağa gördük. Ödevimi yaptım. Annem ödevimi kontrol etti. Teyzemler taşınıyordu. Annem onlara yardım etti. Sonra teyzemler bize geldi. Hep birlikte yemek yedik. Afiyet olsun. Oo, ne çok şey olmuş ya Sıla'nın hafta sonunda değil mi? Ne kadar güzel bir hafta sonuymuş değil mi Ata? Siz hafta sonu ne yaptınız öğretmenim? Ben? Evet öğretmenim lütfen. Lütfen Tamam. Tamam o zaman benim sıram gelmiş olsun. Ne yaptım ben? Ben yeni bir tane arkadaş edindim bu hafta sonu. Değil mi? Yeni arkadaşlar edinmek sizce de çok güzel bir şey değil mi? Annenize söylediniz mi öğretmenim? Evet. Tabii ki Sıla'cığım, tabii ki söyledim. Çünkü biz sizinle ne konuştuk? Hiçbir şeyi annemizden, babamızdan asla hiçbir şeyi saklamıyoruz. Ay. Mine ne oldu? Mine? Çekilin kız, sakin olun. Açılın, çekilin. Hadi hızlı ol, hızlı. Hekimoğlu'nu gördün mü? Hayır hocam, görmedim. Ya Hekimoğlu'nu gördün mü? Yok hocam. Ha Mehmet Ali, Emre. Hekimoğlu'nu gördünüz mü abicim? Yok hocam ben hiç görmedim bu sabah. Ben de görmedim. Nerede bu adam ya? Neyse görürseniz aradığımı söyleyin lütfen. Orhan hocam. Hah. Bakan mı var? Evet. Yemeğe çıkmıyoruz hocam o zaman. Çıkmayın abiciğim. Çıkmayın bir yere gitmeyin.
Ne yapıyorsun burada? Televizyon izliyorum. Hayır abi onu sormuyorum. Burada ne yapıyorsun? Niye burada oturuyorsun? Burada televizyon çünkü odamda televizyon yok. Bak 29 yaşında kadın. Konuşma bozukluğu var. İlk nöbetini 1 ay önce geçirmiş. Zihinsel faaliyetlere de gittikçe ama sen beni dinlemiyorsun ki abi. Duydun mu beni? Nasıl bakıyorlar bana görüyor musun? Hasta zannediyorlar baston yüzünden. Önlük giymeyi sen. Bırak bırak. Doktor olduğumu anlamasınlar. Tabii o zaman kurallara uymuş oluyorsun. Pardon. Kim hasta bir doktora görünmek ister? Doğru. Mesela bana da sağlıklı bir hasta gelsin istemezdim. Abi kadın 29 yaşında. Konuşamıyordu değil mi? Evet hadi Ateş al şu bak. Kızcağız zor durumda. Gerçekten. Kimse de tanı koyamamış. Yatırdılar kızı aşağıda. Kızcağız mızcağız. Hayırdır? Akraba mı abi kız? Akraban. Evet. Akraban olsa tanırım ben. Ya sen nereden bileceksin benim bütün sülale? Neyin? Amcamın kızı. Amcanla yengeni söyle. Kızlarının nur topu gibi bir beyin tümörü var. Üzgünüm. 3 yaygın beyin kitlesi belirteçleri negatif. O zaman tekrar test yaptırsınlar. Kim bilir nerede yaptılar o testi. Peki tamam peki gene negatif çıkarsa? Laborantı işten atsınlar. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Radyoterapiye cevap vermedi, dış etkenlerde bir şey çıkmadı. Aile geçmişinde kanser vakası yok. Senin amcan kanserden ölmedi mi? Öldü. Ama o annemin amcasıydı. Anne tarafından büyük amcam. Tümör. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Bravo ya. Ya nasıl bilebiliyorsun peki bunu? Hiç hastaya bakmadan etmeden uzaktan nasıl bilebiliyorsun? Kız kanser. Onkoloji uzmanı sensin. Ben basit bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Ya duyan da seni köyde sağlık ocağında doktorsun zanneder ha. Ulan koskoca tıbbi tanı uzmanlığı departmanı diye bir şey kuruldu senin için. Altında zehir gibi uzman 3 tane doktor var. Sen vaka kabul etmiyorsun diye koridorda tavuk gibi dolaşıyor bunlar. Ayrıca amcamın kızı diyorum ya. Rahmetli amcan. Hayır o annemin amcasıydı o. Televizyona benziyor. Hadi ya. Bulutlar da aynı pamuğa benziyor. Peki bu bulutlar kümülüs mü, nimbus mu? Bari onu söyle. Hadi sizden daha yaratıcı şeyler bekliyorum. Hocam teşhis koymadan önce hastayla konuşmamız gerekmez mi? Niye? Hasta doktor mu? Hayır. Ama işimize yarayacak bir bilgi verir. Herkes yalan söyler. Sen yeni geldiğin için bilmiyorsun. Hoca hastalarla uğraşmaktan pek hoşlanmaz. Nasıl yani? Hastalarla uğraşmak için doktor olmadık mı biz? Hayır, hastalıklarla uğraşmak için doktor olduk. Hastalarla uğraşmak doktorları mutsuz eder. Yani tıp biliminden insan faktörünü çıkartalım mı hocam? Hastalarla konuşmazsak bize yalan söyleyemezler, biz de onlara yalan söyleyemeyiz. İnsanlık abartıyorsunuz bu işleri. Bence tümör değil. Emin misiniz hocam? Yani çünkü bütün belirtiler tümörü gösteriyor. Hem tıp fakültesinin 1. sınıfında bize öğrettikleri gibi nal seslerini duyunca insanın aklına ilk at gelir. Sebra değil. Burası tıp fakültesinin 1. sınıfı mı? Kontrastsız MR'dan bir şey çıkmadı. Ayrıca bu bir at olsaydı onu gören ilk doktor nal seslerini duyar, atı yakalardı. Olay bize kadar gelmezdi. Öyle değil mi?
Sonuçta bütün doktorlar tıp fakültesinin 1. sınıfını okuyor. Ayırıcı tanı. Hadi bakalım. Tümör değilse ne? Kızımız neden konuşamadı? Olay yeri inceleme. Çalıştırın saksıları. Tespit edelim şu zanlıları. Hadi. Anevrizma. İnme ya da başka bir iskemik hasar. Kontrastlı MR. Deli dana. Deli zebra. Wernicke ensefalopatisi. Kandaki tiamin seviyesi normal. Laborant kan tahlilinde hata yapmış olamaz mı? Yani madem herkes yalan söyler, bu felsefeye göre herkes hata yapabilir. Olabilir. Tamam. Tahlilleri tekrar yaptırın. Kontrastlı MR çekin. Ben çıkıyorum. İşlemleri yapınca bana haber verirsiniz. Bakalım kızımızın beyninde nasıl bir zebra at koşturuyor görelim. Zeynep hadi. Mine Orhan Hoca'nın kuzeniydi değil mi? Evet. Tamam, bu kadarı yeterli benim için. Orhan Hocam. Çocuklar ne yaptınız? Ateş Hoca vakayı anlattı hocam. Çalışmalara başladık merak Çok etmeyin. güzel. Hadi kolay gelsin. Mine için elimizden geleni yapacağız. Emin olabilirsiniz. Ha, evet. Tabii. Tabii ben güveniyorum size. Çözeceğinize eminim. Kuzenim emin ellerde biliyorum. Hadi siz işinize bakın. Tamam hocam görüşürüz. ...20 dakikadır seni ofisinde bekliyorum. Hiç haberim yok. E-mail attım ya. E-mail. İpek, ben e-mail. Yapma Allah aşkına. Bak benim telefondan e-maillere bakılmıyor zaten. Ne zaman değiştireceksin şu telefonu? Hiçbir zaman. Konuşmamız lazım. Takip edeceksin beni. Çok komik. Ciddiyim, konuşmamız lazım. Söyleyeceğin şeylerin çok ilgimi çekeceğini zannetmiyorum. Ha? Konuşmayalım. Beni dinlemek zorundasın çünkü maaşını ben ödüyorum. Dinlemezsem Kovarım. sözleşmem var. Hastanemde avukatlarım var. Hastaneye para kazandıracak her şeyi reddediyorsun. Firmaların danışmanlık tekliflerini reddediyorsun. Konsültasyona girmiyorsun, pratik derslere girmiyorsun, poliklinik bile yapmıyorsun. Ki bu zaten senin işin. E'si bugünden itibaren poliklinikte de hasta bakacaksın. Bakmak zorundasın. Tıpkı sözleşmende yazdığı. Ateş durur musun bir dakika? Duramam. Saat 6 oldu. Mesai bitti. Eve gidiyorum. Hı, aman koş. Sanki evde bekleyenin varmış gibi. Seni hala kovmuyorsam bunun tek bir sebebi var. O da isminin bu hastane için değerli olması. Ama poliklinik de senin işinin bir parçası. Ben sadece işini yapmanı istiyorum. Sakın bana hayır demek gibi bir hata yapma. Lütfen. Çok baba bir düşünür ne demiş biliyor musun? Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni. Biz kan tahlili yapmıştık zaten. Niye tekrar alıyoruz? Bir hata yapmamak için her ihtimale karşı testleri tekrarlıyoruz. Endişelenecek bir şey yok. Aklımızda soru işareti kalmasını istiyoruz sadece.
doktorum siz misiniz? Ateş Hekimoğlu sizin doktorunuz. Ben Zeynep, onun ekibindenim. O nerede peki? Kendisi tanı departmanımızın başında olduğu için biraz meşgul. Ama merak etmeyin, durumunuzla yakından ilgileniyor. Mineciğim, doktor hanım gelebilir miyim? Tabii, buyurun. Ama çok yormayalım hastamız, dinlenmesi lazım. Tamam. Canım, nasıl oldun? Bilmem, iyiyim galiba. Asıl bıdıklar nasıl çok korkmuşlardır, aklım kaldı ya. Kalmasın kalmasın. Yani tabii birazcık korktu çocuklar ama biz onları sakinleştirdik. Sana ne dediler peki? Ne olmuş? Neymiş problem? Bilmiyorum ki. Yani hala araştırıyoruz. Şimdi net bir veri olmadan konuşmam doğru olmaz. Ben sizi yalnız bırakayım ama dediğim gibi lütfen çok yormayalım. Tamamdır. Ayfer, Hekimoğlu'nun hastası diye özellikle belirt, MR'da da laboratuvarda da öne alsınlar. Sonuçlar çıkar çıkmaz da hemen haber verin, tamam? Tamam hocam, merak etmeyin. Ben sana söyledim kabul etmez diye. İyi de bu bir seçenek değil ki. Ben ona ister misin diye sormuyorum. Ben ona işini yapmasını söylüyorum. Evet. İdeal dünyada böyle olurdu ama Ama bu Hekimoğlu'nun dünyası diyorsun. yani. Evet. Bir dakika ya, ben sana bir şey soracağım. Sen nasıl ikna ettin onu bu vakayı alması için? Ben yalan söyledim. Ne? Allah. Sen. Kız akrabam dedim ona. Niye öyle bakıyorsun ki? Sanki bilmiyor musun adamın huyunu? Nihayet kaç sene sonra seni de kendine benzettin. Sen beni boş ver. Sen nasıl ikna edeceksin onu düşün. Ben biliyorum ona ne yapacağımı. Tamam. Teşekkür ederim. Mehmet Ali, ne haber? İyi hocam. Uğraşıyoruz şimdi. Mine Hanım'a MR alacağız. İniyorum ben de. İyi, hadi kolay gelsin. Hocam. Hah. Bu arada yani içiniz rahat olsun. Aklınız kalmasın. Niye içim rahat etsin? Kuzeniniz Ha, evet. Ya. İnsanın içi huzursuz oluyor Mehmet Ali. Olmuyor değil. Ama siz bakıyorsunuz, içim rahat yani. sonuçlar çıkınca hemen iletirim hocam size. Tamam, öyle yapın. Tamam hocam. Oldu o zaman. Bekliyorum ben. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Mine diyebilirim değil mi? Tabii. Şimdi seni MR'a götüreceğiz. Üzerinde metal bir şey yok sanırım. Hayır. Tamam, süper. Saat biraz geç biliyorum ama zaman kaybetmemek için bu akşam halletmek istiyoruz. Ateş Hekimoğlu siz misiniz? Yok. Allah korusun. Emre ben. Emre Bey de bizim ekibimizde. Bir arkadaşımız daha var seninle ilgilenen. O da aşağıda bizi bekliyor. Gitmeden önce şu formu da dolduralım hızlıca. Herhangi bir ilaca alerjin var mı? Hayır. Müsait misin? Gelebilir miyim? Evet, tabii gel. Hayrola sen bu saatte çıkmamışsın? Çıkmadım. Çıkamadım, çıkamıyorum. Neden? Onca insan benim kuzenim için koşuştururken nereye çıkabilirim İpek? Tabii. Ya 40 yılın başında bir işim vardı. Erken çıkacaktım, kısmet olmadı ya. Hayır, bir de çocukların sırtına 2 kat yük bindi şimdi akrabam deyince. Orhan sen kötü bir şey yapmadın ki. İyi bir şey yaptın. Bana bak, yalan söylediğimi anlamamışlardır değil mi? Yok canım. Nereden anlayacaklar? İşte kendin söylüyorsun ya, herkes inanmış. Bana bak, sen bana söylemesen ben bile anlamazdım. Doğru söyle. Vallahi. İyi bari. Hayır, bu yaştan sonra böyle yalancı bir adam... O yalancı gebelik, ne oldu o? İpek hocam temizlik için arkadaşlar gelsinler mi? Çalışacak mısınız daha? Çalışacağım. Sabah gelsinler. Tamam hocam kolay gelsin. Ne oluyor sen? Hep bu ateş yüzünden. O adam çalışacak diye şu... Ya düştüğüm duruma bak ya. Tamam Orhan, sen şimdi sakin ol. Ben onun aklını başına getireceğim. Lütfen. Lütfen İpek. Şimdi
Şimdi damar yolundan gadolinium enjekte edeceğiz sana. Direkt beyine giden bir madde. Manyetik rezonans görüntüleyici için kontrast maddesi görevi görecek. Yani basitçe söylemek gerekirse birazdan böyle kafatasının içi yılbaşı ağacı gibi olacak, ışıl ışıl. Biraz başın dönebilir yalnız, korkma. Tamam? Hadi bakalım. Zeynep hocam, sizi durdurmak zorundayım. Bir sorun var da. Ne sorunu ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bütün yetkilerimi iptal etmişsin. Evet, ettim. MR yok, tahlil yok, laboratuvar yok. Ne oluyor? Ayrıca ekibindekilerin bilgisayarlarını da alıyorum. Madem böyle yapacaktın, niye açtın bu departmanı? Beni kovmak istiyorsan kov. Ne gerek var böyle oyunlara? Niye bağırıyorsun? Sinirliyim çünkü. Ne demek niye bağırıyorsun? Sinirliyim. Hastamın hayatını tehlikeye atıyorsun. Yazık değil mi kızcağıza? Durumu çarpıtma. Beni küçük düşürüyorsun. Saygısızlık ediyorsun bana. Burada çalıştığım sürece böyle bir şey hakkın yok. Bu şekilde bağırarak ne yapmaya çalışıyorsun? Beni korkutmaya falan mı çalışıyorsun? Ne yapacaksın? Etrafımı kırıp dökeceksin. Yap. Ben senden daha hızlı koşabilirim, bunu biliyorsun. Ayrıca o senin ünlü düşünürün de söylediği gibi. Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni. Yani Türkçesi bağırma. Klinikteki hastaları tedavi edeyim diye başka bir hastayı tedavi etmemi engelliyorsun. Anlıyor musun? Ben senden sadece işini yapmanı istiyorum. Hocam, ne oldu? Geri adım attı. Hadi gidin, çekin şu MR'ı. Gerçekten ne oldu içeride? Ne olacak? İneceğiz aşağı, poliklinik yapacağız. İşimiz gücümüz yok. Üf, çok tatsız olmuş. Hayır, gören de seni doktor zanneder ha. Hasta bakmak nedir ya? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Senin şu kuzen. Neydi adı? Kim? Mine. İnşallah çok seviyorsundur da uğraştığımıza değer. Mineciğim, şimdi seni makineye alacağız, tamam mı? Sorun çıkmaz değil mi? Hayır, hayır. Az önce bir yanlış anlaşılma oldu. Her şey yolunda ama, merak etme. Mineciğim, biraz klostrofobik bir ortam. Dolayısıyla rahatsız hissedebilirsin. Yalnız hareketsiz kalman bizim için çok önemli. Hareket etmemeni isteyeceğim senden, olur mu? Tamam. Evet Mine Hanım, başlıyoruz. Yalnız ben kendimi çok iyi hissetmiyorum ya. Evet Mine Hanım, haklısınız. Ama biraz sıkalım işimizi lütfen, olur mu?
uyuyakaldı herhalde. Ya 2 saniye önce konuşuyordu, ne olması? Mine duyuyor musun? Tamam sakin ol Zeynep. 2 dakika kaldı zaten. Ya gadolinium alerjisi varsa o 2 dakika içinde ölecek zaten. Mine! Rengi çok solgun. Nefes almıyor. Yarım sisi epinefrin hemen. Oksijen veremiyorum. Çok fazla ödem var. Zorlama bırak. Trakostim kitini hazırlayın çabuk. Geldi. Zeynep yardım et. Doğru karar. Daha iyi hissediyor musun? Mineciğim, bu tip komplikasyonlar her zaman görülebilir. Vücudun alerjik bir reaksiyon verdi sadece. Sabah tüpü çıkarmış oluruz. Korkulacak bir şey yok yani, merak etme. Sen şimdi güzelce dinlen. Sabah görüşürüz, tamam? Söyledim size insanlara güven olmaz diye. İyi de gadolinium alerjisi olduğunu nereden bilsin kız hocam? Niye kendini öldürmek istesin yoksa? Evet. Kontrastlı MR yalan oldu. Görüntü kesildi. İşimiz kelimelere kaldı. Ne yapacağız? Ne yapalım hocam yani? Hastayla kelimeler aracılığıyla konuşalım mı? Gidin bakın bakalım. İnflamasyonu tetikleyecek çevresel ya da genetik bir faktör var mı? Nereye gidelim? Ne iş yapıyordu bu kız? Öğretmen. İyi. Yarın sabah biriniz gitsin okuluna. Baksın bakalım bizi ilgilendiren bir şey var mı? Bilgi toplayın kızla ilgili, öğretmen arkadaşlarıyla konuşun. Yapın işte bir şeyler. Hani herkes yalan söylerdi hocam. Öyle demiştiniz. Gerçekler yalanlarla başlarmış. Ha? Düşün işte. Bu neydi şimdi ya? Gerçekler yalanlarla başlarmış. Bir anlamı yok değil mi bunun yani? Beni trollüyor. Zeynep. Bırakayım seni istersen. Ha yok, ben kendim giderim. Sağ ol.
Abi seni bırakayım istiyorsan. Yok yok ben giderim sağ ol. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Yarın okula kim gidecek? Yeni gelen gitsin bir zahmet. Sebep? Yeni geldi diye bütün angaryaları ona mı yıkacağız? Şimdi birincisi bu Bengare değil. İkincisi okul olmasaydı ben giderdim zaten. Ama çoluk çocuk falan benim kafam kaldırmaz şimdi. Sen git Zeynepciğim. Sen seversin çocukları ha? Evet. Yazı. Ben kaçtım. Tura. Mükemmel. Lokasyon bekliyorum. Yani anlattığım gibi. Ateş Hoca hepsiyle ilgileniyor zaten. Hiçbir sıkıntı kalmasın, hiçbir soru işareti kalmasın aklınızda. Ateş Hoca ilgileniyorsa olacaktır. Olacak bir şekilde hallolacak yani. Sorun değil. Neyse iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hava da bir anda nasıl oldu değil mi? Buz gibi. Anlat. Ne anlatayım? Ne bileyim kimsin kimlerdensin? Şaka bir yana da nasıl gidiyor alıştın mı? İyi alıştım vallahi fena değil. Ama hoca zorluyor değil mi? Zorlar. Hoca doğuştan mı topallıyor? Yoksa sonradan mı olmuş? Bilmiyorum ki. Yani beraber çalışıyorsunuz bunca zamandır. Ya çalışıyoruz da hoca senin ayağın oldu diye sorulmaz adama. O zaman Zeynep de bilmiyor. Yok. Yani bilse İpek Hoca'ya da Orhan Hoca bilir. Onların üç çok eski arkadaş. Öyle mi? Tabii. Hekimoğlu'nda bu hastaneye aldıran da İpek Hoca zaten. Yani daha önce çalıştığı her yerden kısa süre içinde ayrılmış. Aa çok şaşırtıcı. Ya sen şimdi bırak hocayı da sen nasıl bir adamsın onu söyle. Ne anlamda sordun ben anlamadım. Zor musun, kolay mısın, orta şekerli misin? Gördüğün gibiyim galiba. Eyvallah. Görüşürüz. Ya Mehmet Ali. Hadi gel bırakayım seni. Emin misin? Eminim. Ya nerede oturuyordun sen? Levent. Günaydın. Ateş Hekimoğlu mesaiye başlıyor. Notunuzu alın sonra çıkış saatinde karışıklık olmasın. Tamam mı? Günaydın hocam, tamamdır. Televizyon var mı sizin buralarda? Benim dizi başlayacak da 10 dakikaya tekrarı var. Maalesef yok hocam. Televizyonumuz yok maalesef. Ama bil bakalım ne var? Hastalarımız. Hatta ilk hastayı senin için ben seçtim. Kendisi çok ilginç. Tam sana göre. Hasta sırt spazmlarından şikayetçi. Tam benlik. Spazm. Enteresan. Evet, enteresan. Kendisi turuncu. Ne? Rengini diyorum hastanın, turuncu. Sarı. Sarılık mı? Yo. Bildiğin turuncu işte, portakal gibi. Ha, Ateş bu arada. Adam bizim vakfın bağışçılarından biri. Lütfen kaba saba davranma. Olur mu? Duydun mu? Kim ölmüş hiç? Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Nedir şikayet? Dün biraz ağrım vardı. Bu sabah iyice arttı böyle. Yataktan çok zor kalkabildim. Ha. Yani renk değil. Öyle mi? Renk mi? Ne rengi? Her yerim ağrıyor diyorum doktor. Hatta böyle omurlarım kilitlendi. Ya güldüğünüze göre ciddi bir şeyim yok diye anlayayım ben bunu değil mi? Yok var. Durum ciddi. Ciddi mi? Neyim var? Sizin bir şeyiniz yok da. Karınız. Karımın mı?
Karınızın bir ilişkisi var. Ne? Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen tanıyor musun benim karımı? Manyak mısın sen? Kimsin sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin be? Ulan turuncusun be! Turuncu! Portakal gibi geçmiş oturuyor karşımda sabahtan beri. Bir de atar yapıyor. Turşu al bak kendine. Görüyor musun? Gördün mü portakalı? Ya hadi seni geçtim. Ya karının fark etmemesi normal mi sence? Ya bir kadın kocasının bu kalemun gibi renk değiştirdiğini fark etmiyorsa kusura bakma iş bitmiştir, geçmiş olsun. Ne diyorsun? Peki neden böyle? Kesin götürüyorsun tavşan gibi havuçları güp güp öyle mi? Evet. Afiyet olsun. Mega vitaminlerden alıyor musun? Evet. İyi tamam. Havuç deriyi sarartır. Niyasin, B3, kırmızımsı bir renk verir. Cimbom. Ne olur ikisi birleşince? Turuncu. Bravo. Bravo. Al. Al bak bir daha. Peki bir dakika. Peki ne yapmam lazım? Havuç yeme, vitamini kes. Ağrıların içinde ağrı kesici al. Tamam. Bu kadar mı? Bence bir de avukat tut. İhtiyacın olacak. Bu tamam. Bu da tamam. Bunun imzası yok. Hapı yuttuk. İpek Hanım. Selim Bey merhaba. Nasıl geçti muayeneniz? Berbat. Kim o herif? Efendim? Benim muayene eden o bastonlu manyak. Kim o? Ateş Hekimoğlu en iyi doktorlarımızdan biri. Ha işte o. Söyleyin ona onu dava edeceğim. Süründüreceğim onu. Neden? Ne yaptı ki? Uygunsuz bir şey mi söyledi? Selim Bey eğer sizi kızdıracak bir şey söylediyse lütfen kişisel algılamayın. Karım beni aldatıyormuş. Ne? Nasıl ki sen anlamayın ben bunu. Çok mu komik beyefendi? Yo estağfurullah. Biz bu hastaneye niçin geliyoruz? O kadar bağış yapalım. Karşında gördüğümüz muameleye bak. Selim Bey gerçekten bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yani eminim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlaşılma falan yok. Hepinizi dava edeceğim. Seni, sizi, onu, hastaneyi, hasta bakıcıları hepsini dava edeceğim. Seni de dava edeceğim. Hepinizi. Gülme. Pardon. Hocam, Ateş hocam. Hocam, şu hastaları da görmenizi istemişti İpek Hanım. Yakalamışken diyorsun. Nasıl hocam? Yok bir şey yok tamam. Hocam bir de İpek Hanım şey demişti. Ateş Hoca hastalara kibar davransın demişti. Kalktı ya kadın. Neyimsi görmüşsün. Al bakalım. Ya. Tut bakalım şunu. Astım ilacını kullanıyor. Değil mi fısfısı? Yok, 2 haftadır vermiyorum. Niye? Çok ilaç kullanıyorlar doktor bey. Daha yaşları çok küçük. Bu yaşta bu kadar ağır ilaçları kullanmalarını çok doğru bulmuyorum. Bacağına ne oldu? Bu ilacı size doktor verdi öyle değil mi? Bakkaldan almadınız herhalde. Tabii ki. Doktor bey ilacı verirken herhalde bir fayda zarar hesabı yapmıştır diye düşünüyorum. İlaç, nefes, oksijen. Bu yaştaki çocuklar için birazcık önemli öyle değil mi? Anlatmama gerek var mı? Tabii ki hayır doktor bey, aşk olsun. Herhalde kimse size astımı da anlatmadı. Veya anlattılar da kafanız başka yerdeydi herhalde. Çok kavrayamadınız. Ben size kısaca bir geçeyim isterseniz astım nedir. Olur mu? Astım. Şimdi dışarıdan alerjik bir uyaran gelip çocuğunuzun solunum yolundaki hücreleri tetikleyince çocuğunuzun solunum yolundaki hücreler bir takım maddeler salgılıyor. Çocuğunuzun solunum yolu kasılıyor, büzüşüyor. Mukus artıyor, sümük gibi. Solunum yolunun çeperindeki hücreler parçalanıyor. Şimdi sizin o vermediğiniz ağır astım ilacındaki kortizon olmasa... O kortizon olmasa?
Kortizon geldi. Çıktı gitti adam ya. Annemle babamı 99 depreminde kaybettim. Başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Babam şantiyede şefti. Biz birazdan geliriz. Hocam gelmişken içeri girseydiniz. Kortizon verin kıza. Yüksek dozda prednizon. Steroid başlayalım. İntraserapler vaskülit ihtimali üzerinden mi duruyoruz? Ama hocam beyin damarlarında çok nadir inflamasyon görülür. Özellikle de onun yaşlarında birinde. Onun yaşlarında birinde tümör de çok nadir görülür. Öyle değil mi? Sedimentasyon artmış. Ama çok az artmış. Sedimentasyon artışı her şey demek olabilir. Kaldı ki çok az artmış. Belki de hiçbir şey demek değildir. Gençler, ayıp oluyor ama. Bunları ben de biliyorum. Şimdilik vaskülit olduğunu düşünmek için çok fazla sebebimiz yok. Tamam. Ama ya varsa, ya gözden kaçırdığımız bir şey varsa? Eğer bu kızın damarlarında enflamasyon varsa, aynı en başta baktığımız MR'daki gibi gözükür. Öyle değil mi? Lezyon. Bunun sonucunda ortaya çıkan bası nörolojik semptomlara yol açar. Kızımızda olduğu gibi göremez, konuşamaz. Hadi. Hadi başlayın kortizona. Biyopsi yapmadan teşhisi koyamayız. Koyarız. Tedaviye de başlarız. İyileşirse doğru yoldayız demektir. Ya iyileşmezse? O zaman yeni bir şeyler öğrenmiş oluruz. Hadi. Hadi. Sizin üçüncünüz nerede? Okula gidin demiştiniz ya hocam. Oraya gitti. Ne yapıyorsun sen? Selam. Selam. Neredesin? Bilmiyorum ki ben de. Nereden bilmiyorsan nasıl bulacaksın? Bir bilsem. Sen de garip bir koku alıyor musun? Arası Mayıs'ın da beslenme çantası oradaydı. Yumurta koymuştur, o kokuyordur. Peki bugünlerde hiç böcek gördün mü sınıfta? Bir böcek mi görmedim? Peki sınıfa hiç dışarıdan hayvan getirdiniz mi? Ne bileyim böyle yavru kedi falan. Emin misin? Öğretmenine söylemem bak. Bana güvenebilirsin. Kolay gelsin doktor bey. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı size? Yok şimdilik hocam. Teşekkür ederim. Tam olarak ne arıyorsunuz? Bilmiyorum ki öğretmenim. Ayşeciğim, başkalarının yerine cevap vermiyoruz değil mi tatlım? Biz Mine Hanım'a tanı koyarken bize yol gösterecek bir bulgu arıyoruz. Yani küf gibi mesela ya da başka bir şey de olabilir. Yani bulacağız inşallah. Yani dedektif gibi ipucu arıyorsunuz. Aynen öyle. Peki ben sizi tutmayayım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bir şey soracağım. Sor bakalım. Şaşkınımızı da koklamak ister misin? Şaşkın. Bizim papağanımız var böyle rengarenk. Hani her şeyi kokluyorsun ya, onu da koklarsın diye düşündüm. Okulda papağan mı var? Evet, öğretmenler odasında Mine öğretmen bazen sınıfa getirip biz ona yem veriyoruz. Ben sana sormadım mı peki okulda hayvan var mı diye? O hayvan değil ki. Neymiş? Papağan. Peki beni o hayvan olmayan papağanın yanına götürür müsün? Hı hı. Hadi. Doktor bey, neden kortizona geçiyoruz? Tedavinin bir parçası. Aramamızı istediğin birileri var mı? Erkek arkadaşım falan. Biri vardı aslında. Birkaç kere görüştük ama
O da bütün gün durmadan kussa ben de onun yanında durmazdım. Peki okuldan? Sonradan başka bir arkadaşın yok mu? Benim beraber çalıştığım insanlar genellikle 6 yaşında oluyorlar. Hemşire radyoterapiyi kestiğimizi söyledi. Alternatif bir tedavi deniyoruz. Radyasyonun alternatifi kortizon mu? Tahliller daha sonuçlanmadı. Sana vaskülit tedavisi uyguluyoruz. O ne ki? Beyindeki kan damarlarının iltihaplanmasından şüpheleniyoruz yani. O zaman bende tümör yok. Benim beynimde tümör yok mu? Hı hı. Buranın kahveleri de başka bir güzel oluyor değil mi? Sağ ol. Bir şey değil. Ne? Söyle. Niye öyle söyledin kıza? Ne dedim? Sen de vaskülit var, tümör yok dedin ya Zeynep. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu tahminin tutması çok düşük bir ihtimal. Hekimoğlu haklıysa bir şey kaybetmeyiz. Haksızsa da zaten birkaç gün içinde ölecek olan bir hastaya ümit vermiş olduk. Ne var bunda? İşte sorun da burada zaten Zeynep. Hastayı boş yere ümitlendiriyorsun. Çok duygusal yaklaşıyorsun. Bunun duygularla bir alakası yok. Ayrıca ümidin boşu dolusu olmaz. Ya ne olursa olsun. Ben seni düşünüyorum. Sonra sen üzülüyorsun. Ben gayet iyiyim ya. Sen beni merak etme. Ayrıca en azından ben kendim gibi davranıyorum. Başkası gibi olmaya çalışmıyorum. Ne demek şimdi bu? Diyorum ki sen acaba Hekimoğlu'ndan biraz fazla mı etkileniyorsun? Kahve için sağ ol bu arada. Sen sağ ol. Günaydın. Günaydın. Bir tane aldım. Serumumu değiştirmeye geldim. Kolay gelsin. Hocam. Burada. Daha önce burada görmemiştim. Hocam okuldan geliyorum. Okulda papağan var. Hastanın her gün gittiği ortamda papağan besleniyor hocam. Papağan pistakozun başlıca kaynağı değil mi? Başkası. Başkası katil. Falan olamaz. Doktor Murat'tan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Hocam pistakoz sinirsel sorunlara sebep oluyor olamaz mı diyorum. Yani nörolojik komplikasyon doğuruyor olamaz mı? Kaç çocuk var sınıfta? Bilmem 20 falan herhalde. Kaç tanesi hasta? Hiçbiri ama... Yani diyorsun ki 6 yaşındaki çocuklar koskoca öğretmenlerinden daha fazla takıp kuş hijyenine, öyle mi? Evine gittiniz mi evine? Gidin evine bakın. Nasıl yani? Evine gidin derken? Evine gidin derken işte evine gidin. Gidin evine, açın kapıyı, girin içeri. Bakın etrafa, yere yatın, küf koklayın, mikrop bakın. Delil toplayın, delil. Katili arıyoruz ya. Çizerek de anlatayım mı? Yo anladım. O zaman anahtarı mı isteyelim hastadan? Yok artık, ne anahtarı canım? Habersiz. Habersiz gidin. Polis suç mahalline giderken izin ister mi? Hocam orası suç mahalli değil ki. Nereden biliyorsun? Hı? Bana bak. Bu kadın bana hiç tekin gelmedi ha. Bu evinde kaçak içki falan üretiyor olmasın? Hocam yani kız kendi halinde bir ilkokul öğretmeni, yapmayın Allah aşkına. Diyorsun. Afiyet olsun. Hı. Güzel mi? Hı. Şu arkadaki pembeliği gördün mü? Seni sandviçe hazırlayan kadın. Geçmiş olsun.
Biliyorsun hastane kurallarına göre hastaysan evde oturacaksın, işe gelmeyeceksin. Ama ne yapalım, herkes kurallara uymuyor işte. Ne demek istiyorsunuz tam olarak, ben anlamadım. Yani demek istiyorum ki ummadık taş baş yarar. Kadının evine gidin. İyice bir bakın. Çöplerini karıştırın, çekmecelerini karıştırın, ecza dolabına bakın. Bakın bakalım, o da sümüğünü koluna siliyor muymuş? Eğer ciddiyseniz ben kimsenin evine öyle izinsiz falan giremem. Zamanında girmişsin ama mahallendeki markete izinsiz. Boş ver. Olur öyle şeyler, takma kafana. 16 yaşındaydın. Arkadaşlarına uydun, gençlik hatası, bilemedin. Oldu bitti. Allah'tan baban araya girdi de market sahibi şikayetçi olmadı, siciline işlenmedi. Sen ona dua et. Sen benim eski mahalleme mi gittin? Ayıp ediyorsun. Memoli, he? Öyle mi diyorlardı sana? Memoli. Ben her birinizi işe alırken donuna kadar araştırıyorum. Senin hakkında da bayağı bir şey öğrendim. Dolap dereli. Bu gençlik hatan da bayağı bir işime yaradı işe alırken seni. Beni o yüzden işe aldın yani, öyle mi? 16 yaşında yaptığım aptalca bir hata yüzünden. Yani kısmen. Seni sokaktan geldiğin için işe aldım. Tam da böyle birine ihtiyacım var burada benim. Kafaları bilen birine. Öyle kolay tufaya gelmeyecek. Gerektiğinde hafiften üç kağıt çevirebilecek birine. Anlatabiliyor muyum? Dava edeceğim seni. Niye? Seni işe aldım diye mi? Yok. Birinin evine izinsiz girmiyorum diye beni kovacağın için. Güzel ses açsana sesi. Tamam hocam, hemen açıyorum. Şunu da bir tazeliği ver. Tamam. Eyvallah. Ne dedin öyle Selim Bey'e sen? Selim Bey kim? Klinikteki hasta işte, turuncu olan. Ha, portakal adam. Bir şey söyleyemem. Doktor hasta mahremiyetine girer. Karısı seni aldatıyor demişsin. Madem biliyorsun ne soruyorsun? Ha, sen hepten çıldırdın. Nasıl söylersin böyle bir şey? Ne yapayım canım? Allah Allah. Karısı aldattıysa suçlusu ben miyim? İyi, mahkemede de öyle söylersin o zaman. Benim ne işim var mahkemede? Herif benden mi boşanacak? Ateş, bir dakika durur musun? Bir şey soracağım. Bir dakika bekle. Yeni gelen hastaya kortizon vermişsin. Evet. Niçin hastaya kortizon verdin? İyice magazin programına döndük ha. Sorular. Ne oluyor? Röportaj mı yapıyoruz? Neye dayanarak kortizon verdin diyorum. Doktorum ya ben. İyileşsinler diye hastalara ilaç veriyorum. Buna dayanarak. Öyle kafana göre kortizon veremezsin. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ayıp ediyorsun ama. Kafana göre ne demek öyle? Durduruyorum tedaviyi. Hop neyi durduruyorsun sen ya? Hasta benim hastam. Hastane de benim hastanem. Bana bak İpek. Ben mi hasta ettim kadını? Oyun mu oynuyoruz burada? Deney mi yapıyoruz? Mantıklı bir teorim olmasa neden kortizon vereyim hastaya? Çok güzel söyledin. Sadece teorin var, ispatın yok. Ya bırak Allah aşkına. Ne ispatı? Aynı vakaya 5 doktor 5 ayrı teşhis koyar. Hepsi de aynı kanıtı bulduğunu iddia eder. İyi de senin kanıtın yok. Her zaman her şeyin doğrusunu sen biliyorsun değil mi? Başka kimse bilmiyor. Her zaman sen haklısın. Sen neden bu kadar çok hata yapmaktan korkuyorsun? Çünkü Ateş, ben bir doktorum ve ben hata yaparsam insanlar ölür. Şişt, bekle.
Eskiden insanlar azıcık saygı gösterirdi engellilere, öyle değil mi? Merhaba. Afiyet olsun. Ben İpek. Nasılsınız? Çok daha iyiyim. Ateş Bey kortizona başlattı. İşe yaradı herhalde. Epey rahatladım. Gerçi kendisiyle tanışamadık daha ama. Evet. İştahınız da açılmış galiba. Evet. Şükür iyiyim. Gözüm açıldı resmen. Güzel. İyi olmanıza sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Ateş Bey'e teşekkürlerimi iletin, olur mu? Tabii ki iletirim. Evet. Ne yapıyoruz? Patron, kesiyor muyuz kortizonu? Bu seferlik şans dedim. Çok ballıyım. Mehmet Ali, ne yapıyorsun burada? Hiç hava alıyordum öyle. Ne oldu, hasta bir şey mi oldu? Yok, kortizon işe yaradı. Orhan Hoca yanında şimdi de seni merak ettik. Okulda bir şey mi çıktı? Çıktı. Hadi ya, ne çıktı? Papağan. Okulda papağan varmış. Hemen gidelim Hekimoğlu'na söyleyelim. Söyledim, merak etme. Söylediğine pişman etti değil mi? Siz nasıl katlanıyorsunuz ya bu adama bu kadar zamandır? Ne bileyim, alışıyorsun bir yerden sonra. Başlık kazanıyorsun yavaş yavaş. Alışırsın sen de. Ya hadi boş ver. Hocaya takacak olursak biz hasta oluruz, bizi yatırırlar. Hadi. Derin nefes. Güzel. Nefes. Son kez. Çok güzel. Tümör ihtimali ortadan kalktı dediler ama siz niye tekrar muayene ediyorsunuz? Bu konsültasyon için genel bir muayene. Korkacak bir şey yok. Bu arada kim söyledi bunu size? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Peki. Doktor Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii, lütfen. Benim doktorum Ateş Hekimoğlu değil mi? Evet, doğrudur. Peki ben hiç tanışabilecek miyim kendisiyle? Vallahi Allah'tan ümit kesilmezmiş. İttirin. Şaka yapıyorum. Mine Hanım kendisi ekibiyle sürekli iletişim halinde, durumunuzla yakından ilgileniyor. İçiniz rahat olsun. Yok, içim rahat zaten. Gerçekten arkadaşlar da çok ilgililer, sağ olsunlar da. Ben merak etmiştim Ateş Bey'i. İyi biri midir? Çok iyi bir doktordur. Ama biri olmadan öbürü olur mu yani? İnsanlara değer de vermesi gerekmez mi? Tabii insanlara değer vermek bizim mesleğimizdeki en önemli motivasyon. İttirin lütfen. Peki Ateş Bey için? Onun için durum biraz daha farklı. Siz onun arkadaşısınız değil mi? Evet. Peki size değer verir mi? Bana değer verir tabii. Neden vermesin? Yani sanıyorum. Sanıyor musunuz? Emin değil misiniz? Bakın doktorumuzun her zaman söylediği bir laf vardır. Herkes yalan söyler der. Onun için bu sorunun cevabından emin olamıyorum. Ama önemli olan insanların söyledikleri değil, yaptıklarıdır. Var. Bana da değer veriyor biliyorum onu. İyi istirahatler. Ben görmüyorum. Mine. Doktor Bey, ben görmüyorum. Hemşire! Mavi kot! Mavi kot! Lütfen dikkat. Mavi kod. Oda no 1301. Lütfen dikkat. Mavi kod. Oda no 1301. Çabuk!
200. Geldi. Hazır. Çak. Yok, devam. 250. Geldi. Hazır. Çak. Devam. 300 yap. Geldi. Hazır. Çak. Mineciğim, göğsünde bir süre ağrı hissedebilirsin. Sana şok vermek zorunda kaldık ama tedirgin olacağım bir durum yok. Şimdi senden bu kartları hikayesine göre dizmeni rica edeceğim. Yapabilir misin? Hoca gelmiş. Biz yine geleceğiz yanına. Tamam? Evet. Nedir durum, anlatın bakalım. Kızın kalbi durdu. Başka? Bu defa ucuz atlattık ama geçirdiği nöbet sonrası beyin fonksiyonlarında çok belirgin bir gerileme oluştu. Geçirdiği nöbet beynine oksijen gitmesini engelledi muhtemelen. Gerçi etki geçici. 10 dakika sonra kendine geldi. Okulda yaşadığı konuşma bozukluğu gibi belirip yok oluyor. Yalnız hocam bu şey her neyse beyin sapına doğru çok hızlı ilerliyor. Yani kısa süre sonra yürüyemeyecek. Muhtemelen tamamen yitirecek görme yetisini. Sonra da sorunun duracak. Ne kadar zaman veriyorsun? Tümörse 1-2 ay, enfeksiyonsa 2 hafta. O da en çok. Vaskülerse zaten 1 hafta bile sürmez. Hastayı kaybederiz. Evet. Durdurun bütün tedavileri. Ne demek hocam bütün tedaviyi durdurun? Hocam, ben hala tümör diyorum. Radyoterapiye devam edelim. Cevap vermedik radyoterapi. Evet ama daha kortizon başlamamıştık. Şimdi tekrar deneyebiliriz. Tümör değil. Geç tümörü. Kortizon da işe yaradı ama neden yaradı bilmiyoruz. Durdurun tedaviyi. Kesin bütün ilaçları. Çok ilginç. Çok ilginç. Hocam. Ne yapalım peki? Biz oturup hastanın ölmesini mi izleyelim? Evet. Oturup hastanın ölmesini izleyeceğiz. Biraz önce dedin ya, her komplikasyonun ilerleme hızı farklıdır. Biz de oturacağız, hastamızın ölmesini izleyeceğiz. Bakalım ne kadar hızlı ölüyor. Ne kadar hızlı öldüğünü bulursak sorunu da buluruz. Buluruz ama iş işten geçmiş olur. Hocam çok özür dilerim de. Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bizim yapabileceğimiz başka bir şey olmalı. Vallahi
Benim aklıma bir şey gelmiyor. Sizin? O zaman dediğimi yapın. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Böyle bir şeyin mantığı var mı? Arkadaşlar bu adam normal falan değil ya. Bırakalım ölsün diyor resmen. Ölsün demiyor, bekleyelim görelim diyor. Ya tamam da abicim ya ne bileyim. Yapabileceğimiz başka bir şeyler olmalı. Aslında bir şey var. Bir şey var ama... bana yardım etmeniz gerek. Bir dakika. Sen ciddi misin ya? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Ha ondan ben seni bahçede bulduğumda 5 kuruş suratla oturuyordum. Seni bu yüzden mi işe almış ya? Ciddi böyle mi söyledi? Valla söylediği bu. Kültür bir şeyler anlattı. Sokakta büyümüşüm, işte sokağı biliyormuşum. O kadar değildir canım. Notlarına, dosyana falan bakmıştır herhalde yani. Valla bilmiyorum arkadaşlar, söylediği bu. Vay be. Ne demek markete girdiniz ha? Ne aldınız abi peki marketten? Bir önemi var mı bunun? Yok ya öyle meraktan sordum. Hayır peki sadece market mi yoksa araba falan da? Evet. Az kaldı zaten geldik. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Nasıl giriyoruz içeriye? Mehmet Ali. Heh. Ben mimlendim ya ben. Ben çünkü Escobar oldum, ben narkoz oldum. Kapıyı da ben açayım. Hı? Biz öyle bir şey mi dedik ya? Buyurun o zaman. Zeynep, sen aşağıya tut. Emre, sen de yukarıya bak. Ben açıyorum. Sen ciddi misin ya? Benim için çocuk oyuncağı. Buyursunlar. Hadi be. ciddi açtı herif kapıyı. Vay be. Birinin evine girmek bu kadar kolay ha. Ne kullanılır abi? Maymuncuk falan mı? Maymuncuk değil. Ha, kapının kilidinin arasına kredi kartı soktun filmlerdeki gibi. Nasıl? Mine'nin anahtarı arkadaşlar. Hemşireden rica ettim getirdi. Öyle kriminal bir durum yok yani. Hadi. Bir şey soracağım. Hekimoğlu hep böyle dandan mı konuşur? Hoca lafı dolandırmaktan pek hoşlanmıyor işte. Ona göre vakit kaybına gerek yok. O yüzden de aklına geleni söylüyor. Yani ben her aklıma geleni söylerim demek, öküzün önde gideneyim demenin kibarcası herhalde. Başta insan biraz bocalıyor ama zamanla alışırsın.
doktorluk yeteneklerine değerlendirilmek istiyorsan belki de El Alemin marketini soymaman gerekiyordu. Hiç böyle düşündün mü? Arkadaşlar, 16 yaşındaydım. Yani biz de 16 yaşında olduk. Ama benim mahallemde büyümediniz. Yani farkı bilmiyorsunuz. Bunun tarihi geçmiş midir? Ne o? Çiğ köfte. Yer misin? Yok abi. Zeynep sen? Saçmalama istersen. Kadının evini karıştırmak ayıp değil. Çiğ köftesini yemek mi ayıp? Vay be. Sen bilmem kaç sene oku. Not ortalamanı 4 yap. Eşekler gibi ders çalış. Sonra adam seni 16 yaşında market soydun diye işe alsın. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen çapadan dereceyle mezun oldun değil mi? Evet. Yani benden daha iyi bir okuldan mezun olmuşsun. Not ortalaman da daha iyi. Siz bir işe alınmak için ne yaptınız acaba Zeynep Hanım? Bar kavgasında adam falan mı bıçakladınız? Haha, çok komik. Sen ne yaptın da işe alındın acaba? Ne yaptım acaba? Koşu yolu kız yetiştirme yurdunda büyümüş. Ben hala tümör diyorum hocam. Turbo tümör. Turbo? Tümör değil bu. Bu kadar hızlı kötülemezdi hasta. Tümörün hızı değil bu. Başka bir şey. Ayağa kalkamıyor kız. Evinde bir şey bulamadınız ha? Yok. İlaç, toksin. Bu semptomları açıklayacak hiçbir şey yok. Hocam nereye? Siz ona çok şey yapmayın. Düşmek yok. Ben güveniyorum size. Nasıl bulamadı bunca doktor? Benim aklım almıyor ya. Ben de bilmiyorum Suna da. Benim artık gücüm kalmadı. Lütfen söyleme böyle. Ciddiyim ben. Dayanamıyorum ki. Çok yoruldum. Mineciğim. Bak biliyorum zor. Ama geçecek. Biraz daha sık dişin olur mu? Bulacaklar elbet. Suna ben artık evime gitmek istiyorum. Ben dayanamıyorum artık burada olmaya. Ben artık doktor, ilaç, tedavi, muayene istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum sadece artık. Alın bakalım. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olun. Ay. Zeynep üşüdüysen vereyim bunları. Yok yok iyiyim. Üşümek iyi geldi hatta. Ayılttı. Bana da öyle. Mine bu akşam hiç yemek yememiş. Hadi ya. Elini bile sürmemiş.
Kızın geldiği durum enteresan gerçekten. Ne acayip değil mi? Kısa süre önce işinde gücünde hayat dolu bir insan... ...şimdi ise ne haline? Gencecik bir de. Orada bizim onu kurtarmamızı bekliyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. O öğretmen arkadaşından başka kimse de gelmemiş galiba ziyarete. Bir tek biz varız bayağı. Arkadaşlar tamam. Çözeceğiz. Bizim işimiz bu. Ayrıca bu kadar duygusal bağlantı kurmayın hastayla. Hoca nerede? Kim bilir? Hastası bu halde ve kendisi yok. Nerede yani? Evinde mi mesela? Sanmıyorum. Niye burada değil peki? Niye saklanıyor? Kendine kızıyor çünkü şu an. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim ben. Biz niye bulamıyoruz bu kıza ne olduğunu ya? Aa. Nefret ediyorum şu halimizden ya. Resmen kilitlenip kaldık. Al benden de o kadar. Bir şeyi atlıyoruz ama ne? Hocam, siparişleriniz geldi. Sağ olasın. Hocam, bir şey yer miydiniz? Göremeyince soramadık. Çiğ köfte. Hı. Canım çekti kızın evinde gördüğümden beri. Ne dedin? Pişt, hop. Ne dedin? Canım çekti dedim. Ondan sonra ne dedin? Kızın evinde gördüğümden beri. Kızın evinde çiğ köfte mi gördünüz? Yani evet, dolapta vardı. Bir şey bulamadık dediniz. Nasıl yani hocam? Etli mi etsiz mi? Yani ben çok anlamam ama etliydi galiba. Yani hepiniz toplanıyorsunuz, kızın evine gidiyorsunuz. Kızın evinde çiğ köfte görüyorsunuz. Canınız çekiyor, aş eriyorsun. Üzerine muhabbet ediyorsunuz. Hala nörosisti, serkosist demiyorsunuz. Bravo size. Beyninde kurt mu var diyorsun yani? Evet, her şey uyuyor. Belki de yıllardır bu kurtçukla yaşıyor kızcağız. İyi de hocam her çiğ köfte yiyen acile mi gidiyor? Üstelik genellikle bu domuz etinde görülen bir durum değil mi? Ya kim bilir kimin yaptığı belli olmayan çiğ köftenin içine ne eti koyduklarını nereden biliyorsun? Her şey olabilir onun içinde. Şimdi söyle bakalım nörolog efendi. Vücudunda tenye olan birine kortizon verirsen ne olur? He? Söyle bakalım. Önce hastanın durumu iyiye gider, sonra kötüleşir. Tipik bir vakada pişmemiş et yersen tenyanın larvalarını da yemiş olursun. Bu kurtçuklar kancalarıyla bağırsağa çapa atarlar. Orada kalırlar, orada yaşarlar, orada büyürler, orada ürerler. Çiğ köfte. Adı üstünde çiğ. Ama hocam tek bir lezyon var hastada. Kızın beyninde problem. Beyin nere, bağırsak nere? Tipik bir vaka dedim. Bizimki tipik demedim. Bir tenya günde 30.000 yumurta bırakır. Nereye gider bunlar? Dışkı yoluyla dışarı. Dışarı. Hepsi değil. Yumurta larvaya benzemez. Yumurta bağırsak duvarını aşabilir ve kana karışabilir. Kan nereye gider? Her yere. Her yere. Eğer kurtçuk sağlıklıysa bağışıklık sistemin haberi bile olmaz kurtçuğun varlığından. Kendine bir duvar örer, özel bir sıvının içerisinde rahat rahat yaşar. Harika bir şey. Harika bir şey hocam. O zaman biz bir baytar çağıralım. Kurtçuğu tedavi etsin hocam. Kız da mutlu mesut yaşasın. Yani kusura bakmayın ama... Çok geç. Çok geç. Kurtçuk ölüyor. Ölmekte olan tüm canlılar gibi gücünü kaybediyor. Bağışıklık sistemi bunun farkına varıyor. Kurtçuğa saldırıyor, savaş başlıyor. Savaş meydanında her şey şişiyor. Neresi savaş meydanı? Beyin. Beyin için bu çok tehlikeli. Hastamızın kafası gidiyor. Göremiyor, konuşamıyor.
Vallahi bilemedim doktor ya. Eozinofil seviyesi normal. Parazit enfeksiyonda yükselmesi beklenir. Halen yüzlerce tanı koyabiliriz. Senin söylediklerin tamam, evet ama kesin tanı için yeterli değil. Kanıt olmadan da tedaviye başlayamayız. Gerek yok kanıta. Gerek yok tedaviye Hayır, başlayacağız. zaten artık her şey için çok geç. Bitti. Hocam yoksa... Yok, hayır. Yanından geliyorum şimdi kızın. Psikolojisi çökmüş durumda. Artık yeni ilaç, deney meney hiçbir şey tedavi istemiyor. Evime gideyim huzurlu bir şekilde öleyim dedi. Kanıt olmadan hiçbir şey yapamayız. Ayfer hemşire müsaade eder misin bana biraz? Tabii hocam. Ateş Hekimoğlu ben. Nihayet tanıştık. Beyninde tenya var. Aptallık ediyorsun. Bir an önce bir şeyler yapmazsak hafta sonuna kadar ölmüş olacaksın. Ben size niye inanayım? Siz bu teneyi gördünüz mü? Yani gözünüzle gördünüz mü? İyileştikten sonra sana diplomalarımı gösteririm, olur mu? Şimdi seni inandıracak vaktim yok. Doktor bey, siz benim maskülit olduğuma da emindiniz. Onu tedavi ettiğinize de emindiniz. Ben şimdi yürüyemiyorum. Benim altıma bez bağlıyorlar. Ben doğru dürüst önümü göremiyorum. Bu yeni tedaviniz bana ne hediye edecek Ateş Bey? Ben tedaviden bahsetmiyorum. Tamamen iyileşmekten bahsediyorum. Yani daha önce yanıldım, şimdi de yanılıyor olabilirim diye ölmek mi istiyorsun? Niye topallıyorsunuz siz? Enfarktüs geçirdim. Kalp krizi mi? He. Kan akışının engellenmesi kalpte olursa kalp krizi olur. Beyinde olursa inme olur. Akciğerde olursa emboli olur. Benimki kasık adelelerimdeydi. Yapabilecekleri bir şey yok muydu? Vardı. Doğru teşhis koymuş olsalardı vardı. Bir şeyler yapabilirlerdi. Ne yazık ki tek belirti ağrıydı. Çok nadir görülen bir şey kasık adelelerinde. Kas ölümü neyse. O zamanlar öleceğinizi hissetmiş miydiniz? Keşke ölsem diye düşünmüştüm. Demek insanların size bakışlarından rahatsız olduğunuz için ofisinizde saklanıp hastalarınızı görmüyorsunuz. Hayat size kazık atmış. Siz de böyle kaçarak, saklanarak onunla ödeştiğinizi düşünüyorsunuz. Ama gelmiş benden savaşmamı bekliyorsunuz. Niye? Benim sizden daha güçlü olduğumu size düşündüren şey ne? Doktor bey, ben sadece sürünmeden, başım dik ölmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Başım dik ölmek diye bir şey yok. Vücudumuz bir makinedir.
Önünde sonunda arızalanır. Bazen ana karnında, bazen 90 yaşında. İlla ki arızalanır. Arızalandığı zaman öyle asaletmiş, başımı dik tutmakmış. Vız gelir tırıs gider. Konuşamıyormuşsun, yürüyemiyormuşsun, göremiyormuşsun. Yok efendim, altına bez bağlıyormuşsun. Bunların bir önemi yok. Ölüm her zaman korkunçtur. Her zaman. Bak bana. Yaşarken başın dik olabilir. Öldüğünde imkansız. Tedavi istemiyor. Nasıl istemiyor? İstemese de bir yolunu bulmamız lazım. Akli dengesi yerinde değil diyerek rapor isteyebiliriz. Yerinde, gayet yerinde aklı. İyi de yine de... Yok boşuna uğraşmayın. İkna etmek için bir şey yapmayacak. Çünkü kız artık onun için bir vakka değil. Ona saygı duyuyor, değil mi? Ona saygı duyduğunuz için ölmesine göz mü yumacaksınız hocam? Vakayı çözdüm. Benim işim bitti. Gerisi ona kalmış. Hastalar her zaman kanıt isterler. Araba satmıyoruz burada, garanti veremeyiz. Tenya olduğunu kanıtlayabiliriz. Yani %100 emin değilim ama... Evet, Sadet'e gelsene. Röntgen. Röntgen çekeceğiz. Basit, eski 100 yıllık teknoloji. Tenya güneş gibi parlayacak röntgende. Kontrastlı MR gibi olacak aynı. Tomografide bir şey çıkmadı ama. Tenya'nın oluşturduğu kist beyin sıvısıyla aynı yoğunlukta olduğu için bir şey çıkmadı tomografide. Emre haklı. Röntgen çekeceğiz. Beyni değil ama, bacakları. Tenyalar kasık adelelerine bayılır. Beyninde varsa mutlaka bacaklarında da vardır. Çekin röntgeni. Aferin. Mineciğim şimdi hiç kıpırdamıyorsun, tamam mı? İşte bu gördüğün bir Tenya larvası. Yani bacağımda varsa beynimde de var mıdır? Ve bu çok iyi bir haber. Şimdi ne yapacaksınız? Seni iyileştireceğiz. Albendazol. İki tane ilaçla mı iyileşeceğim ben? Aynen öyle. Her gün en az bir ay boyunca tok karnına içeceksin. 2 tane ilaçla mı? Evet. İlacın muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesi olacak. Ama sen bütün bu yan etkileri göstersen bile biz sana yine de bu ilacı içireceğiz. İşlem tamamdır. Hapı yuttu. Vallahi bravo. Röntgen demesen, kanıtı bulmasan kız tedaviyi kabul etmeyecekti. Yok ya öyle abartılacak bir şey yok. Ama
Hani sormuştun ya Zeynep'ciğim, hoca seni niye işe aldı diye. İşte bu yüzden. Anladın mı şimdi? Anladım. Evet, bir gizem daha çözüldü. Kaldı geriye bir gizem daha. Hadi çıkalım. Hadi görüşürüz. Acaba neden işe alındın? Geç kaldın. İşte ancak kendime geldim. Dün gece saat kaça kadar çalıştım. Geldik işte. Bir tane hastaya bakmak çalışmak sayılmıyor. Kaç kere söyleyeceğim? Allah Allah. Ne yapayım? Hastane bütçesine katkı olsun diye ne yapayım? Çıkayım sokağa tezgah mı açayım? Teşhis konur diye. Hadi. Sevgili hastalar ve yakınları, hastanemize hoş geldiniz. Zaman kazanmak ve gereksiz muhabbetlere girmemek için baştan söylüyorum, ben Ateş Hekimoğlu. Bugün bu poliklinikte hasta gören 3 doktordan biriyim. Ateş, şovun bittiyse şuradan bir dosya alsana. Bu arkamda görmüş olduğunuz güneş gibi parlayan hanımefendi İpek Tekin. Kendisi hastanemizin yöneticisi. Uzun zamandır kırtasiye işleriyle haşır neşir olduğu için asıl mesleği olan doktorluğu unutmuş bulunmakta. O yüzden sizlerle ilgilenemez. Bana gelince ben bir nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Teşhis konusunda fena değilim. Diplomam var. Aynı zamanda bu poliklinikte zorla tutulan tek doktorum. Zorla tutulan tek doktor. İpek Hanım sağ olsun. Şimdi beni daha yakından tanımanız için tanıştırmak istiyorum. Bu benim sevgili ağrı kesicim. Çok uzun zamandır beraberiz kendisiyle. Çok yakın bir ilişkimiz var. Şimdi endişelenmeyin. Benim bağımlılık sorunum yok. Benim sorunum daha ziyade ağrı. O yüzden sizden rica ediyorum. Bugün benim başımı ağrıtmayın. Lütfen. Evet, şimdi kim bu hasta doktorun hastası olmak ister? Evet, görelim bakalım elleri. Kim benim hastam olmak ister? Bugünün şanslı hastası kim? Kalksın eller. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi diğer 2 doktorun hastası olmak isteyenler kim? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim. Peki, o zaman fikrinizi değiştirirseniz ben 2 numaralı odadayım. Gelip beni görebilirsiniz. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Adama bak ya. Aman ölsem bile ben buna görünmem. Tufan Aydın. Ha, benim. Buyurun lütfen Ateş Bey'in odasına alalım sizi. Yok, ben başka bir doktordan randevu almıştım. Evet anlıyorum efendim. Ama şu anda onlar meşguller. Lütfen buyurun. Buyurun buyurun. Sürekli yorgunum doktor bey. Oradan da kronik yorgunluk sendromu olduğuna karar verdin. Baktım çünkü internetten epey öyle yazıyor. Çok iyi. Bana neyi soruyorsun? Şöyle, şimdi geçen ay benim 2 kere başım ağrıdı. Bir kere de böyle hafif ateşim çıkar gibi falan oldu. Ya bazı gecelerde uyuyamıyorum, konsantrasyonum çok düşük. İşe de yansıyor tabii. İnternette gezmekten oluyor olmasın bunlar? Ben fibrofiyalji diye düşündüm. Siz ne dersiniz? Ne? Fibrofiyalji. Fibrofiyalji. Vallahi bravo. Vallahi koymuşsun teşhisi. Gerçekten mi? Evet. Yani şu interneti bulandan Allah razı olsun. Bizim işler yarı yarıya hafifledi. Vallahi ilk size muayene olacağım diye böyle hafiften bir gerilmiştim. Ama şimdi epey rahatladım. Peki nedir bunun tedavisi? Ona da baksaydın internette. Ha?
Ne iş çıkarıyorsun canım şimdi bize? Şaka şaka. İstediğin tedavi olsun. İsim neydi? Tufan. Heh. Gözün aydın. Turan. Yaşayacaksın. Doktor bey, ilaç falan bir şey yazmayacak mısınız? Ben alayım hemen başlayayım çünkü. Ya ne gerek var şimdi eczane mezzane. Ben şimdi buradan sana ayarlarım bir kutu. Hemen başlarsın almaya, olur mu? Süper, şahanesiniz hocam, sağ olun ya. Ya ne demek işimiz? Oh. Ayfer hemşire, Buyurun hocam. benim ağrı kesici bitti de bir kutu ayarlayabilir misin bana arkadan? Tamam hocam. Hemşire hanım, bozuk para var mı? 4-5 lira demir para. Nasıl hocam? Öğleden sonra çaylar benden. Ondan değil hocam, aşk olsun. Hemen hallediyorum. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Harika. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Eyüp, sen ne yapıyorsun? Başım derde sokacak bir şey yapmıyorsun yine umarım. Yok ya, işte hasta görüyorum. Heh. İsim neydi ya? Tufan. Heh. Turancığım, ilacım bu. Hastası olacaksın. Tamam, çok sağ olun doktor bey. Benim bunun için ücret falan bir şey ödemem gerekmiyor mu? Yok yok, bu seferlik benden olsun. Benim için de bir değişiklik oldu. Normalde biliyorsun hastaya ilaç veriyoruz, bu sefer ilacı hasta verdik. Nasıl yani? Boş ver. Şimdi bundan günde 5 tane al. Oldu mu? Bol suyla, tok karnına. Tamam, çok sağ olun doktor bey, çok sağ olun. Hadi bakalım, çak. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Selim Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Lütfen buyurun oturun. Gelmenize çok sevindim. Ne içersiniz? Sağ olun, bir şey almayayım ben. Peki. Selim Bey ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Geçen sefer buradan çok tatlı ayrılmamıştınız. Şikayetçi olmakta da yerden göğe hakkınız var. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de şikayetinizi geri çekmeniz için sizden bir ricada bulunmayacağım. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama sizin de beni anlamanızı istiyorum. Ben Ateş Hekimoğlu'nu kovamam çünkü en iyi doktorlarımdan biri. İpek Hanım, ben buraya teşekkür etmeye geldim. Efendim? Teşekkür etmeye geldim ben buraya. Sizin doktor, hekimbaşı, Hekimoğlu. Haklı çıktı bana söylediklerinde. Kim kocasının renginin değiştiğini fark etmez ki? Yani öyle deyince benim de içime bir kurt düştü. İyi ki düşmüş o kurt. Sonra ben takip ettim karımı. Gerçekten de... Çok üzüldüm Selim Bey. Yok. Üzülmeyin. Yani ne derler? Her işte bir... Hayır vardır. Evet. Neyse. İşte öyle. Siz iletirsiniz kendisine teşekkür ettiğimi. Tabii ki. Ayrıca sizden de çok özür dilerim size bağırdığım için. Rica ederim. Kadınlara bağırmamak lazım değil mi? İyi günler. Size de.
Hocam beni niye işe aldınız? Nereden çıktı şimdi bu? Mehmet Ali'yi market soyduğu için işe almışsınız. Mehmet Ali'yi zamanında market soymuş bir doktor olduğu için işe aldım. Emre'yi de babası rica etti, o yüzden işe aldım. Peki beni neden işe aldınız? Seni? Çünkü aşırı derecede güzelsin. Tek sebep bu mu yani? Evet. Tablo gibi. Asarsın ya duvara. Arada sırada dönüp bakmak için. O mantık. Ben sınıfımın en iyilerindendim. Ama en iyisi değildin. Ne o? Alındın mı? Zeka yerine güzelliği seçtim diye. Bulunduğum yere güzelliğimle gelmedim ben. Çok çalışarak geldim. Ama çalışmak zorunda değildin. İnsanlar en az çabayla en yüksek yerlere gelmek isterler. Doğanın kanunu bu. Şaşılacak bir şey yok bunda. Ama sen bunu reddettin. İşte bu yüzden seni işe aldım. Gider zengin bir adamla evlenirdin, mankenlik yapardın. Sırf görünüşün yüzünden insanlar sana bir sürü şey verirlerdi. Ah ne güzel, ha? Ama sen böyle yapmadın. Sen eşekler gibi çalıştın. İltifat mı yani şimdi bu? Güzel kadınlar tıp fakültesine gitmezler Zeynep. Güzel oldukları kadar yaralı değillerse tabii. Neyin var senin? Nedir hikayen? Ailen mi? Hayır. Annen, baban. Bir şey mi yaptılar zamanında? Hayır. Ama bir yaran var. Gitmem lazım.
Mineciğim, nasıl hissediyorsun kendini? Nasılsın? Çok daha iyiyim. Oh, harika. Evet. Her şey de iyi gözüküyor zaten. Kan değerlerin de gittikçe düzeliyor. Yani bu demek oluyor ki en fazla 2 güne çıkabileceksin. Çok teşekkür ederim hepinize gerçekten. Rica ederiz canım, biz işimizi yaptık. Ateş Bey'e de teşekkürlerimi iletin olur mu? Tabii söyleriz. Bir dakika bir şey mi var? Siz bana bir şey söylemiyorsunuz. Bir sorun daha mı çıktı? Bir sorun var. Sen kandırdın bizi. Yani kandırmışsın daha doğrusu. Nasıl yani? Kimsem yok demiştin bize. Ziyaretçilerin var. Ziyaretçiler derken? Vallahi ben sayamadım ama bir 10 kişi falan varlar. Nasıl ya? Hanımefendiler, beyefendiler buyurun. Poliklinik nasıl gidiyor? Kaçmadı değil mi daha? Kaçacak yer bırakmadım ki. Nasıl görmedik gözümüzün önündekini ya? İnanamıyorum. İşte insan bazen uzağa bakmaktan kendi yakınındakini göremiyor. Vay be. Güzel laf. Sanki bir Hekimoğlu havası seziliyor ama. Ne alakası var canım? Yalnız adam iyi. Yani çiğ köfteden girdiği, tenyadan çıktığı falan. Tavırları biraz enteresan ama işinde iyi. Aramıza hoş geldin. Televizyon istiyor odasına biliyorsun değil mi? Odasına mı? İzlediği bir tane dizi varmış. Efendim kaçırıyormuş, aklı kalıyormuş. Akıllı bir telefon alsa kendine. Olur mu? Kabul etmiyor ki. Yani telefon konuşmak içinmiş. Akıllı telefonlar konuşmanın dışında her şeyi yapıyorlarmış. Büyük saçmalıkmış. Afiyet ya. olsun. Afiyet olsun. Gelsenize. Rahatsız etmeyelim öyle. Estağfurullah. Gelin ya. Gelir. Afiyet olsun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Çok uğraştınız. Görevimizi yaptık. Yok hayır. İpek Hanım hastayı kastetmiyor. Hekimoğlu'nu kastediyor. Onunla çok uğraştığınız için. Mehmet Ali, nasıl gidiyor? Alışabildin mi? İyi her şey. Elimizden geleni yapıyoruz hocam. Belki elimizden gelenden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir Mehmet Ali. Ben gidiyorum, beni çağırıyorlar. Herkese afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Yalnız İpek Hanım, Orhan Hoca'dan da hiç beklemezdik. Neyi? Yalan söylemiş. Kız kuzenim demiş. Biz evde fotoğrafları gördük. Yetiştirme yurdunda büyümüş. Siz şimdi Orhan Hoca'nın ne dediğini falan boş verin. İşe yaradı mı yaramadı mı ona bakın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ha bu arada herkesi kandırdığımı sanıyorum. Sakın bildiğinizi söylemeyin. Çok bozulur. Günaydın doktor bey. Ben kendimi iyi hissediyorum ama bir sonuçlarım çıktı. İyileşecek miyim? Gerçi
gerçekten inanmıyorum sana ya. Kötü de olsa gerçeği söyleyin. Lütfen. Gitmek istiyorum. Kan değerlerin çok güzel. Merak etme. Yaşayacaksın. Gerçekten mi? Bu böyle 7/24 yayınlanıyor mu hep? Tekrarı. Tekrarı mı? Çok teşekkür ederim doktor bey. Abi gerçekten manyak mısın sen? Ne demek? Görevin. Şimdi güzelce dinlenmene bak. Niye yalan söyledin? Amcamın kızı dedin ya hasta için. Niye yalan söyledin? Ne yalanı ya? Nereden çıktı şimdi? Kim söyledi sana bunu? Yok öyle bir şey. Amcamın kızı. Eminsin. Ne demek eminim. Kız yetimhanede büyümüş. Amcan zaten hayatta. Yani neresinden tutsan yalan. İnsan inanmaya utanıyor. Peki bir şey soracağım. En başından beri mi biliyordun? Sence? Evet abiciğim söyledim. Bir seferde ben yalan söyledim. Ne olacak? Niye? Ne niye? Vakkayı al diye. Hasta gördüğün yok ya. Yani elin kızına yardım edeyim diye en iyi arkadaşına yalan söyledin. Evet, yani. En iyi arkadaşım diyorsun ha? Benim değil senin. Nasıl? Senin en iyi arkadaşın benim. Ben? Sen benim tek arkadaşımsın. Ateş hocam, bir hastanız geldi, sizi soruyor. Ateş hocam merhaba, nasılsınız? Geçen hafta bir ilaç vermişsiniz galiba. Çok memnun kalmış, devamını istiyor. Bozuk paran var mı, demir falan?